Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diablo 4 sezon 9 Campfire'ın özetini geçeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sezon 9 1 Temmuz'da gelecek. Yani haftaya Salı akşam saat 9 ila 10 arası ya da 8 ila 10 arası sezon 9 gelir. Bunun bilgisini vereyim şimdiden sizlere. Şimdi sezon 9'da neler var neler yok hepsini kısa ve özet bir şekilde sizlere açıklayacağım. Ben zaten notlarımı aldım buraya. Önemli olanları. Hemen başlayalım. Öncelikle sezon 9 Horadrim diyeyim artık. Şurada Horadrim yazıyor diye onu okudum. Horadrim güçleri olacak. Yani sezon 9'un güçleri benim açıkçası pek hoşuma gitmedi. Bunu önceki videolarımda da söyledim. Çeşitlilik az olduğu için. Yani sezon 9 Horadrim güçlerimiz olacak. Oraya da geleceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir başlatalım. Şimdi şuradaki sistemi size anlatayım. Yeni dungeon sistemimiz var arkadaşlar. Yeni dungeon sisteminde böyle kabus zindanları dönerken ekstra bir şeye geliyorsunuz. Nasıl diyeyim? Burada geliyor muydu? Şurada geliyordu herhalde. Aynen. Şimdi kabus zindanına giriyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Girdiğinizde şöyle mavi bir nasıl diyeyim yıldız, ışın artık o portalın olduğu yere sizi yönlendiriyor, sizi getiriyor. Siz portalı başlatıyorsunuz kabus zindanındayken. İşte çıkan mobları kesiyorsunuz. Ondan sonra ilk baştaki şu bölgeyi başlattıktan sonra mobları yine kesiyorsunuz. Sonra böyle bir yere geliyorsunuz. Şimdi buradaki olay şu. Buradan 3 tanesini seçebiliyorsunuz. Burada mouse'unuzu getirdiğiniz zaman adam getirirse burada bazı özellikler var. Burada hangi özellikleri seçerseniz buradaki içeri girdiğiniz zaman orada hem süreyle yarışıyorsunuz hem de ne kadar çok mob keserseniz ne kadar çok nasıl diyeyim seri etkinlikleri yaparsanız o kadar çok ödül alırsınız. Buradaki mantık bu şekilde. Yani yeni zindan sistemi demeyeyim de kabus zindanlarına ekstra bir etkinlik de değil sezonun etkinliği o şekilde diyebilirim sizlere. Bu arada konuşamayabilirim ya da yavaş konuşabilirim. Çünkü işten geldim. Daha sabah geldim. Gece çalıştık. Sabah 9'da eve geldim. Dün Campfire'ın canlı yayınını izleyemedim işten dolayı. O yüzden hani biraz yorgun, biraz yavaş konuşuyor olabilirim. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Şimdi devam edelim. Burada şu map'i görüyorsunuz zaten. Bu map'te çıkan böyle tüm mobları kesiyorsunuz, etkinlikleri başlatıyorsunuz. Ondan sonra zaten haritada gözüküyor etkinlikleri görüyorsunuz. Bunları en hızlı, en seri şekilde yaparsanız en fazla ödülü alabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten süre var. Bu süre bitinceye kadar vaktiniz var. Şimdi devam edelim. Buradaki olayı anlattım. Şimdi geldik buraya. Yeni bir seal var arkadaşlar. Bu normal kabus zindanına girdik. Bu etkinliği yaptık. Bu etkinliği yaptıktan sonra şu seal'in düşme ihtimali var. Ve bu yeni seal'de yine kabus zindanına giriyorsunuz. Kabus zindanına girdikten sonra en son boss'u kestikten sonra size şöyle bir portal açılıyor. Tamam mı? Elinizde o seal varsa. Buraya şimdi buradaki durum şöyle. Şimdi bu portalda bazı özellikler var. Buradaki özellikler işte debuff da olabilir, normal buff da olabilir. O artık seal'e göre değişiyor. Sonra aynı bu şekilde zindandan ilerliyorsunuz ve en sonda boss'a geliyorsunuz. Şimdi boss'a geldikten sonra ona göre de ödülünüz iyi oluyor. Buradaki moblar daha güçlü. Buradaki işte aldığımız ödüller, aldığımız itemler vesaire vesaire hepsi daha iyi oluyor arkadaşlar. Bu arada bu sezona özel, sezon 9'a özel Kabus Zindanı etkinliği diyeyim ya da sezon 9'un özelliği diyebilirim sizlere. Şimdi devam edelim.
Burada Horadric güçlerini anlatıyor. Horadric güçleri bu şekilde. Ben zaten PTR'da biz oynamıştık. PTR'da bazı sıkıntılar ve durumlar olduğu için bu yükleri vesaire yapamamıştık ama ben burada zaten canlı yayındayken hepsine tek tek bakmıştık. Buradaki mantığı kısaca size anlatayım. 5 tane elementimiz var. Şöyle işte yıldırım, zehir, buz, ateş, gölge. Bunlar ana merkeze koyuyoruz. Hangi elementi koymak istiyorsanız, hangi build'i yaptıysanız ana merkeze bırakıyorsunuz. Ondan sonra burada yine 5 tane Horadric gücümüz var arkadaşlar. Bunlar işte bazısı yukarıdan yıldız düşürüyor. Bazısı işte ışın atıyor. Bazısı şey yapıyordu. Bir yerde ışın gibi bir şey açılıyor. Mobların hepsi o ışına gidiyor. Siz yani orada toplanıyorlardı. Ondan sonra altı ise normal bildiğimiz işte savunmasız hasar, kritik vuruş hasarı, hareket hızı, saldırı hızı vesaire vesaire vesaire. Onlar. Devam edelim. Burada zaten orat güçlerini gösteriyor. Buraya takıyor. Burada şöyle bir olay var. Bu olayı kesinlikle söylemem lazım sizlere. Buradaki olay çok önemli bir olay. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 artı masum sol tıkı ve sağ tıkı var ya. Siz bu Horadric skill'i nereye koyarsanız buradaki skill'lerde bastığınız zaman ya şöyle açıklayayım sizlere. Örnek veriyorum. Bu Horadric skill'ini siz 4'e koydunuz. Bu 4'teki skill'iniz ne? Yıldırım skill'i var herhalde burada. Bu yıldırım skill'ini kullandıkça buradaki Horadric gücünü de kullanıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir mantık yapmışlar burayı. Hani bunun bilgisini kesinlikle vermem gerekiyor sizlere. Çünkü ilk başta ben de anlayamadım. Chat'tekiler söyledi. O şekilde halletmiştik olayı. Buradaki olay mantığı bu şekilde. İnşallah anlatabilmişimdir. Devam edelim. Güçleri bu şekilde işte. O Horadric'i takıyor adam. O yıldırım skillini kullanıyor sürekli ve kullandıkça da yukarıdan Horadric gücümüz iniyor. Burada yine aşağıdaki pasiflerden bahsediyor. Ondan sonra ekstradan yeni level'larımız var. Sezon 9'a özel. Bu level'lar da ekstradan şey yapıyor işte bizim Horadric güçlerimizi bufflıyor. Burada görüyorsunuz. Ekstradan bize 120 armor ve %6 element direnci veriyor. Tabi çeşit çeşit şeyler var. Burada zaten gösteriyor craftlayacağımızı. Burada aynı şekilde görüyorsunuz mücevheratlarımızı. Devam edelim. Burada şey diyor PTR'dan geri dönüşler konuşması, PTR ile alakalı konuşmalar vesaire işte. Geldik karakter güncellemelerine. Karakter güncellemelerinde genel olarak ana bir güncellemeden bahsedecek olursam temel yeteneklere buff geldi. Aşırı güç hasarına nerf geldi. Bir de anahtar pasiflerine güncellemeler geldi arkadaşlar. Şöyle hemen devam edeyim. Burada konuşuyorlar. Geldik Barbar'a. Barbar'da bu sezon temel yetenekler meta build olacak ve Barbar bu sezon güçlü bir karakterden birisi olacak. Onu söyleyebilirim sizlere. Yeni unique temi Barbar'ın direkt temel yeteneği yükseltiyor ya. %100 hasar veriyor. Basit yani temel yetenekleri %100 hasar verir. Artı işte temel yetenek hasarı vesaire onları güçlendiriyor. Yani Barbar bu sezon temel yetenekte mük. Devam edelim. Druid. Druid'de Pulvazire build'i meta build olacak. Burada zaten direkt burada Pulvazire özel yeni unique itemimiz var. Yine 600x hasar 60x hasar yine aynı şekilde. Bu sezon bol bol Pulvazire göreceğiz arkadaşlar. Necromancer. Necromancer'da golem boyutları işte kemik ve gölge boyutlarına buff geliyor. Ekstradan minyon boyutlu de
buff'lı. Niye buff'lı? Şöyle bir unique itemimiz var. Yeni bir unique itemimiz. Ve burada diyor ki iskelet büyücülerin diyor ekstradan %100 hasar verir diyor. Özür diliyorum bu arada. %100 hasar verir diyor. Ekstradan işte iskelet savaşçıları, golemleri iptal ettiğiniz zaman ekstra hasarlar vesaire 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 yazıyor. Bu karakter güncellemelerine ekstra olarak bir video yapacağım. O yüzden kısa ve özet geçiyorum sizlere ve bir tane tier list yapmayı düşünüyorum. Geçen sezon yaptık. Bu sezonda yapmayı düşünüyorum. Muhtemelen yarın paylaşırım sizlere. Geldik Rogue'a. Rogue'da Death Trap ve Shadow Clone yani Gölge Kopya'ya buff geliyor. Ekstradan Victimize Rework yani mağduriyet pasifine buff geliyor arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi bu şu demek. Hemen göstereyim sizlere. Yani Rogue için bu sezon şunu söyleyeceğim. Alp Avcısı build'i muazzam. Neden? Sadece Rogue'u detaylı gireceğim biraz. Çünkü Rogue main olduğum için onu sizlere göstermek istiyorum. Ama önce Rogue'u bulmak istiyorum. Rogue'u bulamadık. Bulduk. Anahtar pasifinden buldum direkt. Şimdi evet, Gölge Klon'un hasarı düştü arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ama ekstradan Gölge Klon'u %20 ek hasar verirdi. Şimdi ise Gölge Klon'u sizi görünümüyle sarar ve süresi boyunca %20 hasar azaltma sağlar. Bir tık dengeleme gibi bir şey olmuş. Şeyde Gölge Kopya'da. Şimdi detaylı girmeyeceğim. Ana şeylere gireceğim. Anahtar pasifi. Şimdi mağduriyet pasifi kalp avcısı build'i yapan arkadaşlar bilir bu pasifi. Savunmasız hasar eskiden %50 patlamaya neden olurdu ve çevredeki düşmanlara aynı türden hasarı %90 verirdi ve savunmasız hasar bonusu %20'si %300'e kadar birikim sağlardı toplamlardan. Yeni hali yine %50 patlamaya neden olur çevredeki düşmanlara ve ekstradan çevredeki düşmanlara aynı türden yani patlamanın aynı türünden %200 hasar verir. Burada %90 veriyor. Burada %200 veriyor. Ekstradan işte düşman patlamasıyla vurulan düşmanlar 3 saniye boyunca bizden %75x daha fazla hasar alıyor. Yani şöyle bir burada birikme oluyordu. %20'den %300'e kadar birikme oluyordu. Artık birikme değil 3 saniye boyunca 75x hasar veriyor. Ve buradaki temel ana hasarımız %90'dan %200'e çıkmış. Böyle bir buff var. Yani kalp avcısı build'i yapılabilir. Ve ekstradan şunu söylemek istiyorum. Şurada fiziksel olmayan hasara ekstra buff gelmiş. Buna gireceğim. Yani gireceğim derken neden bunu söylüyorum size onu açıklayacağım. Bu da bu arada anahtar pasif onun da bilgisini vereyim. İşte zehir, gölge, soğuk yani elementel fiziksel olmayan hasarımız ekstradan daha fazla veriyor yeni haliyle. %100 daha fazla ve 50x oranında hasarımız artıyor. Peki neden bunu okudum? Şu yüzden. Bizim bir tane aspektimiz var. Bu aspekti Rogue oynayan arkadaşlar bilir. Bu aspekte diyor ki temel yetenekler soğuk açılanmıştır. Soğutulmuş veya donmuş düşmanlara %5 ila 20 arasında daha fazla hasar veriyorduk. Artık yeni haliyle şu şekilde. Soğutulmuş veya donmuş düşmanlara %20 ila 40 daha fazla hasar veriyoruz. Eskiden 5 ile 20 idi, şimdi %20 ila %40. Hani anlatabiliyor muyum? Sonra temel becerileriniz her zaman %50 güçte soğuk aşılanır. Buradaki aşılama yeteneklerine buff geldi demiştim. Fiziksel olmayan hasar. %50 daha fazla aşılanır. Ve bosslara karşı bu hasar bonusu kazanırsınız diyor. Yani şu ikisi hatta şu üçü direkt kalp avcısı arkadaşlar. Buff'lı şekilde hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezonda rock açacağım direkt. Direkt kalp avcısı build'i yapacağım. Ekstradan şurada gölge adıma da
buff gelmiş. Bu build'i de deneyeceğim. İnşallah. Bakalım. Öyle diyelim. Neyse. Fazla uzatmayalım videoyu. 15 dakika olmuş zaten. Devam edelim. Rock'ta ekstradan şöyle bir yeni bir unique item'imiz var. Bu unique item'de işte Fuller'i ekstradan daha fazla hasar veriyor ve Fuller'i kullandıkça bu kaskı taktıktan sonra Fuller'i kullandıkça canınızdan gidiyor arkadaşlar. Böyle bir kask yapmışlar. Tabi ona göre de %70x hasar veriyorsunuz. Öyle muhabbeti var. Sorceress'ta şöyle bir durum var. Lightning Spear'ın temel hasarını düşürdüler ama aspect hasarını yükselttiler. Ya da tam tersi. Aspect hasarını düşürdüler, temel hasarını yükselttiler. Böyle bir dengeleme yapmışlar Lightning Spear'da. Ekstradan Icefall ve Fire Starters, yani bunlar Paragon ağacındaki pasifler arkadaşlar. Bunlara da ekstradan buff gelmiş. Ve yeni sezonda Sorcerer'ın build'i Hydra build'i. Sorcerer'da yeni sezonda gerçekten Hydra build'i ile beraber gerçekten güzel bir build olacak. Eski hali küçücüktü, yeni hali büyük. Bu şekilde buff getirmişler ve yeni unique temi ile de beraber işte ekstradan 3 Hydra çıkartıyorsunuz ve %100 hasar veriyorsunuz. Splitborn Razor Wings'e buff geldi. Bu buff gelsin artık. En çok yapmak istediğim build bu build bu arada. Razor Wings build'i. Ben çok seviyorum. Nedenin sebebini bilmiyorum. Ama çok seviyorum. Gelsin, bunu da deneyeceğiz. Şu rogu hallettikten sonra biz Splitborn açacağım arkadaşlar. Razor Wings için Splitborn build'i yapacağız. Bir de ekstradan Splitborn'da yeni unique item'imiz var. Bu unique item Thorns, yani diken hasarı veriyor. Yani bu diken hasarı verdikçe de örnek ya, şu diken hasarını şu şekilde açıklayayım. Bilmeyen arkadaşlar vardır aranızda. Düşman size vurduğu zaman size vurulan hasarı siz geri yansıtıyorsunuz. O şekilde açıklayabilirim sizlere. Ve burada da diyor ki düşman size vurduğu zaman diyor siz ona %150x, ya %150 ekstradan %100 potion damage verirsiniz diyor. 3 saniyenine. Ve diyor ki işte siz savaştayken potion damage'i verdiğiniz zaman düşmanlara o savaştan çıkıp geri girerseniz diyor o hasar %150'den %300'e çıkar diyor. Bu şekilde Spiritborn'un build'i var. Yani yeni sezonda Spiritborn'da güzel build olacağını düşünüyorum. Çünkü düşmanlar şöyle görüyorsunuz. Şimdi göstereyim. Düşman size vuruyor. Siz diken olduğu için, üstünüz full diken olduğu için yansıtıyorsunuz ve zehirleniyor düşmanlar. Ve çıkıp bir daha girdiğiniz zaman o hasar %300 oluyor. Bu şekilde Spiritborn'a bu şekilde tüm karakterleri de anlattım. Geldik en önemli yere. Şimdi burada genel olarak sezon demeyeyim de oyun güncellemesi diyeyim sizlere. Ben not aldığım yerler burası zaten. Burası önemli olduğu için notlarını aldım sizlere. Şimdi buradaki olayı şu şekilde açıklayayım sizlere. Şimdi bizim sezon yolculuğumuz vardı ya. Sezon yolculuğunda artık elit ve bossları keserek o sezon yolculuğunu bitirebileceğiz. Yani zaten endgame'e geldiğimiz zaman sadece boss kestiğimiz için sezon yolculuğunu çok rahat bir şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Burada onu anlatıyor. Burada da zaten yazıyor. Elit ve bossları keserek işte yapabilirsiniz diyor. İkinci bir özelliğimiz ise Nightmare, yani kabus zindanları mühürleri artık altlarında ekstra özellikleri olacak. Yani bunu ekleyemiyoruz diye biliyorum. Öyle bir şey görmedim. Ama düştüklerinde ekstra altlarında özellikleri olacak. Ona göre de siz kabus zindanları açabilirsiniz. Böyle ilerletelim. Burayı yine anlatıyor. Şimdi ekstradan
şöyle bir durum da var. Ben burayı direkt böyle göstere göstere değil de direkt not aldığım şekilde ilerleteyim. Mesela şurası var. Önemli olan yerlerden birisi bu. Şimdi işkence kademelerimiz ne kadar yüksek olursa daha fazla ünit düşüyor ve o düşen ünitler gağlı olma ihtimali daha yüksek oluyor. Bunu da güncellemişler ve daha fazla item ve daha fazla yıldızlı item bulacağız yeni sezonda. Bunu bu şekilde söyleyebilirim. Sonra rünlerde değişiklikler yapmışlar. Bu rünlerdeki olay ise şey fark etmişler işte oyuncuların efsanevi ürün yani kırmızı ürün bulma konusunda gerçekten zorlandıklarını gördük diyorlar ve bunun droplarını yükselttik diyorlar. Ekstradan bir de bu yeraltı şehri var ya, Kuraslı yeraltı şehri. Bu Kuraslı yeraltı şehrinde işte rün mührüyle Kuraslı yeraltı şehrine girince sandığı açarsanız size böyle bu şekilde bir sürü ürün veriyor. Ve oradaki kırmızı ürün düşme oranını yükseltmişler arkadaşlar. Yani artık kırmızı ürüne ihtiyacınız olduğu zaman Kuraslı yeraltı şehrine gidip çok rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Ondan sonra kabus zindanlarında yine şöyle bir bu sandık olayı sabit stabil kalacak. Onu söylüyorlar burada da zaten. Şöyle sandıklar olacak. Yeni sandık görünümü diyeyim sizlere. İşte bu sandıklardan ekstra item, daha fazla item vesaire vesaire onlar düşecek. Ondan sonra ekstradan ne anlatıyorlardı? Şöyle not aldığım kadarıyla gidiyorum. Fısıltı ağacı artık daha fazla item, malzeme, para onlar artık daha fazla verecek bizlere. Ekstra cehennem ordularından daha fazla mücevher düşecek. Hani bildiğiniz üzere sezon 8'de mücevher yetmiyordu. Görkemli mücevher yapamıyorduk. Artık sezon 9'da cehennem orduları yaptığınız zaman daha fazla mücevher elde edebileceksiniz. Ekstradan şey fark etmişler. Hardcore oynayan oyuncuların sayısının az olduğunu fark etmişler ve bunun için hardcore'da oynayan kişiler farm yaptığında, fısıltı ağacı verdiğinde vesaire vesaire bir şeyler yaptığında daha fazla ödül alacakmış. Yani normal sezon şeyine göre sezon karakterine göre daha fazla item vesaire onlar düşecekmiş. Bu kabusundanları söyledik. Ekstra bir şey yok zaten. Hepsini sizlere anlattım. Burada da zaten soru cevaba geçiyorlar. Sezon 9 böyle biraz uzun bir video oldu ama elimden geldiği kadar işte 2 saatlik videoyu sizlere 23 dakikaya düşürmeye çalıştım. Burada horatlık güçlerini gösterirken konuşmaya devam edelim. Sezon 9 bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi karakter STR listesi sizlere yapacağım. Ve yani sezon 9'da hangi boyutların güçlü olduğunu sizlere söyledim. Ekstra söylenecek bir şey yok. Sezon 9 2 Temmuz özür dilerim 1 Temmuz'da akşam 8 ile 10 arası gelir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ekstradan bugün akşam saat 8 veya 9'da canlı yayında olacağız ve sezon 9'a daha detaylı bakacağız. Gelen özelliklere daha detaylı bakacağız. Akşam yayına beklerim. Buyurun gelin. Sezon 9 için daha detaylı hangi boyutlar yapılabilir, ne yapılabilir? Sezon 9'da daha iyi ne gelmiş veya şu daha önemli olan şeyleri konuşacağız. Ekstradan sohbet muhabbet edeceğiz. Buyurun gelin sizleri beklerim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.